C eğrisi z eşittir 2 çemberi olmak üzere. Şu integrali hesaplamamızı istiyor bizden. C üzerinden z kare eksi 4z artı 4 bölü z artı i. C üzeri dz. Bu integrali hesap etmemizi istiyor. Şimdi böyle bir integral gördüğünüz zaman ilk yapmanız gereken şey bu verilen integrandın analitik olup olmadığına bakmak. Analitik değilse nerede analitik değil ona bakmak. Biz bu şeyi çizdiğimiz zaman z eşittir 2 nedir o? 2 yarıçaplı merkezcil. Bu sizin C eğriniz arkadaşlar. Bu C eğrisi. Şimdi bu C eğrisi bu analitik midir? Bu C eğrisi içinde ve üzerinde. İçinde ve üzerinde analitik midir? Var mı cevabı? Analitikse neden analitiktir? Bu dersi geçen sene de almıştınız bir kısmınız. Bu konuları daha önceden de görmüştünüz. Ses mi gitti? Ha, ses var. Evet, bu fonksiyon, integrand. Ses var, ekran yok. Ekran yok. O zaman size bir iyilik yapayım. Nasıl bir iyilik olsun? Şöyle bir iyilik. Şimdi gelir herhalde. Şu an var mı? Yoksa soru sorduğum zaman ekran bir anda gidiyor mu? Geldi mi? Ses gelmiş olması lazım. Ekran? Ekran ne durumda? Ekran yok mu? Durdur diyeyim o zaman. İsteyen Zoom'a gelebilir arkadaşlar. Zoom'un her şeyini biliyorsanız. Çok görmek isterseniz yani ekrana. Zoom'a dahil olabilirsiniz. Şimdi geldi mi? Ekran. Yeniden paylaştım. İyi, hoş gelmiş. Şimdi soruyu görüyorsunuz. Z kare eksi 4 z artı 4 bölü z artı i. Bu analitikse zaten sıfıra eşit olacak. Doğru mu? Analitikse şu integrand ne olur? Bu c üzerinde ve içinde analitikse sıfır olur. Şimdi öyle mi? Analitik midir sizce? Analitik değilse neden analitik değildir? Var mı bilen? Peki başka bir soru sorayım. Z kare eksi 4 z artı 4 analitik midir? Bu c içinde ve üzerinde. Yani pay. Payda verilen fonksiyon. Pay içinde verilen değil de paydayla. Pay analitik midir? Analitikse neden analitiktir? Bunun bir şeyi var. Yani bir fonksiyon olmasından dolayı biz direkt analitiktir. Ya da bir fonksiyon sınıfından olmasından dolayı biz ona süreklidir diyoruz. Türevlenebilirdir diyoruz. Evet. Kimse bilmiyor. Çünkü şalter kapatılmış. Tekrar açılmaya müsait de değil. Fazilet diyor ki analitiktir. Nereden geldi ki analitik? Analitik değil ki. Çünkü Cauchy integral formülü için bizim bu fonksiyonun analitik olup olmadığını i eksi i çember içinde sonra o zaman analitik olmaz fazilet dediğine göre. İntegrand dediğimiz şey analitik olmaz içinde. Nerede sıkıntısı var onun? Z eşittir eksi i değil mi? Z eşittir eksi i'de sıkıntısı var. Nerede o? Şurada mı? Şurası 2 biliyorsunuz. Eksi 2'ye 0 eksi 2. 0 artı 2. Bu 2'ye 0. Bu da eksi 2'ye 0. Şimdi z eşittir eksi i burada. Bu da onun içinde olduğunu gösteriyor. Z eşittir eksi i de bu integrand analitik değildir. Analitik değildir. Evet. O zaman ne yapacağız? Analitik değilse. Cauchy integral formülünde baktığınız zaman ne vardı? F z 0 pi bölü 2 pi i. C üzerinden alınan integral. Bak bu aynı. Gördünüz mü? 2 pi i yok. Neden yok? O zaman ekleyeceğiz onu. Buraya ne yazacağız? F z bölü z eksi z 0. dz yazdığınız zaman sizin z sıfırınız o zaman buna göre z sıfırınız eşittir eksi i oluyormuş arkadaşlar. Bu yazdığımız şeye göre. Eksi i olarak alabilirsiniz. Şimdi paya bakıyoruz. Pay bir polinom. Polinom değil mi? İkinci mertebeden bir polinom. Böyle bir polinom için ne söyleyebiliriz? Her yerden analitiktir. Diğer yandan diyelim. Diğer yandan f z eşittir z kare eksi 4z artı 4 fonksiyonu bir polinomdur. Ve her yerde dolayısıyla her yerde deyince tüm kompleks düzlemde. C üzerinde ve içinde analitiktir. Niye içinde de diyoruz? Çünkü Cauchy integral formülünü kullanmak istiyorsanız bunu o formülün şartlarının sağlandığını ispat etmeniz lazım. C üzerinde ve içinde analitiktir. Şimdi koşullar sağlandı mı? Z0 C'nin içinde. F fonksiyonumuz C'nin üzerinde ve içinde analitik. Bu koşulların sağlanması gerekiyor. Sağlandı. O zaman ben bu formülü uygulayabilirim. Bu formül bana diyor ki o zaman senin bu integralin diyor. Cauchy integral formülü diyor ki bu integralin Cauchy integral formülünden o zaman bu neye eşittir? Bu integral
2pi çarpı f z0'ın yerine ne yazacağız? Eksi i yazacağız. Bu da ne demek? 2pi çarpı buradaki şey gördüğümüz yere eksi i yazacağız demek. Fonksiyonda eksi i'nin karesi. Eksi 4 çarpı eksi i artı 4 yapar. Kapattınız. Eksi i'nin karesi bu. Bu ne demek? 2pi çarpı eksi i'nin karesi ne demekti? i'nin karesi eksi 1'di değil mi? Burası artı 4. Artı 4 daha artı 8. Sonuç olarak 14 pi çıkar arkadaşlar. Şimdi aynı soruyu sizden bu c'yi deforme ederek de çözebilirsiniz isterseniz. Deforme etmeden de çözebilirsiniz tabii ki. Aynı i'yi c üzerinden alınan integral işte z eksi şuradan bir tane şey yapıyorduk hatırlarsanız. Bu ödev ikinci ödev. Bu ödevi de yapıyorsunuz. Ödev 2. Bunun üzerinde bir tane ne yapıyorduk? Ayrı bir tane eğri alıyorduk. Buna c2 eğrisi diyorduk. Deformation of curve dediğimiz. Yani eğrinin deforme olması. Buna c eğrisi, buna da c1 eğrisi diyelim. Şimdi bu ne yarıçaplı olsun? R yarıçaplı. R'si ne kadar büyük? Bu bütün c içinde kalacak kadar büyük işte. Önemli değil. O R olsun yeter. Şimdi siz R olarak alacaksınız. Bu ne demek? Z artı i eşittir R eğrisi demek. Bu c1 eğrisi. Z artı i eşittir R eğrisi demek. Sizin yapmanız gereken şey bu c1 üzerinden alınan integrali hesaplamak olacak. Şu z kare eksi 4z artı 4 bölü z artı i'yi hesaplayacaksınız arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bulacaksınız. Bu kime eşit olacak? Bizim bu integralimize eşit olacak. Tamam mı? Bunlar birbirlerine eşit. Çünkü biz böyle bir teorem yazmıştık. O teoremi de burada ifade edeceksiniz o teoremde. Teoremi bul, yaz. Ondan sonra bu eşitliği kullan, bunu hesapla ve sonucu bul. Buradan da sonuç yine 14 pi çıkması gerekiyor. Çıkmazsa demek ki hatanız var demektir. Şimdi başka bir soruya bakalım. Yeni bir örnek ya da örnek değil. Evet. Bu ödev. Size başka bir ödev vermiş miydim ben? İşte nerede hata yaptık? Evet. Bu ödev haftaya kadar. Yani 22'sine kadar şey yapılacak. 22'sine verdiğim ödevler. Bana ödevlerde yer açmamızı söyleyin. Nerede hata yaptık şey? Fazilet. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Nerede hata var? Ha burası iyiydi değil mi? Ben biri yazmışım. Şurası iyiydi değil mi? Ondan hata var. Tamam onu siz düzeltirsiniz. Şurası iyiydi. Bazen iyi yazarken 1 diye yazıyorum. Ondan sonra şey oluyor. O zaman bu ne? Eksi 1 artı 3, 3 artı 4 mi olacak? Çarpı 2 pi. Bunu çarpıp bulun işte. Teşekkür ederim. Fazilet artı 1 point sana. Tamam mı? Şu şeyi de ayarlayacağım ben size. Verdiğim puanları da ayarlayacağım. Sabahın köründe gelen bu arkadaşlara da bir kısmı daha sonradan geldi. 5 kişi olmuşsunuz. Ekstradan 5 kişi, 8 kişi değil. Evet. Önceki verdiğim cevaba z eşittir eksi i'yi de söylediğin için bir point daha etti 2 point. Bize ne eklenecek? Evet. Derse gelenlere vermeyeceğim. Vazgeçtim. Derse katılanlara vereceğim. Sonra niçin diye soruyorlar. İşte biz derse katılamıyoruz. Ne yapayım ya? Katılamıyorsun ya. Ya yapacak bir şey yok. Sonradan katıl o zaman. Şimdi bu niye buradan durmadan çıkıp duruyor? Evet. İkinci örnek. İkinci örnek şöyle bir şey vermiş. C eğrisi z eksi 2i eşittir 4 çemberi olarak verilsin. Çemberi olmak üzere. Z bölü z kare artı 9. Bu c üzerinden alınan integral. dz eşittir nedir? Evet. Bunu hesap edeceğiz bu sefer. Şimdi z kare artı 9 dediği için bizim bunun çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Tamam mı? Çünkü bu bir şeyin tam karesi değil. Tam kare olsaydı mesela z eksi 3'ün karesi diye yazsaydık bu türev formülünü, koşu integral formülünün bu yüksek mertebeden olanlar için olanını kullanabilirdik. Yani ikinci formülü kullanabilirdik ama bu gördüğünüz gibi değil. Şimdi ben bunu ilk önce şöyle yazayım. Bunu çarpanlarına ayırmamız lazım. Bu nedir çarpanları? Z eksi 3 ile Z artı 3 mi? Değil mi? Bunu ikisini çarparsanız Z kare artı 9 olduğunu bulursunuz. Şimdi evet. Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bunu Z çarpı paranteze aldınız. 1 bölü Z eksi 3i artı 1 bölü Z artı 3i diye yazsanız mesela yazsanız buna eşit yazmamız lazım. Ekstradan nelerin gelmesi lazım? Şuraya eksi koyayım bir de. Şimdi paydaları eşitlediğiniz zaman buraya Z artı 3i'yi vereceksiniz. Eksi diyeceksiniz. Buraya da Z eksi 3i diyeceksiniz. Bu Z'ler gidecek. Bu eksi 3i artı 3i olacağı için 6i kalacak. Benim elimde 6i yok. O zaman bunu bir de 6i'ye bölersek bunların birbirine eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buraya da ne yazacağız? dz yazacağız. İsterseniz bunu iki parça olarak ne yapabilirsiniz? Bu şekilde yazabilirsiniz. İki parça olarak ne yapabilirsiniz? Hesap edin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise bizim yöntemimiz bu integral formülünü madem biz şey yapacağız. Yani bunları ayırmanız gerekiyor. Teker teker hesap edip bulacaksınız. Birisi analitik çıkacaktır muhtemelen. Birisi analitik değil çıkacaktır. Ona göre hesap edeceksiniz. Şuraya c yazdınız diyelim. Tamam mı? Buraya ne yazacağız? Z. Ayırmayacağım bu sefer. Direkt z eksi 3'i yazacağım. Buraya da z artı 3'i yazacağım. Tamam mı?
dz yazdım. Şimdi hangisi bu çizeceğimiz z eğrisi içindedir ona bakacağız. Haftaya kadar bu arada ödevler. Evet. Bu da ödev 3 arkadaşlar. Bunu hesap edeceksiniz. Bu da ödev 3. Üçüncü ödeviniz. Bu ayrı bir şekilde. Yani gördüğünüz gibi integral hesabı yaparken tek bir şekilde hesaplanmak zorunda değil. Bu ödev. Tamam mı? Bunu Cauchy-Bursack teoremi, Bursa teoremi ve Cauchy'nin yine birinci integral teoremi yardımıyla hesap edeceksiniz. İkisini de kullanmanız gerekiyor. İkisini kullanarak hesap edeceksiniz. Bu yönden baktığınız zaman. Şimdi bu C1 eğrisi, C2 eğrisi deyip şununla karışmasın. Evet, bu C2 eğrisini çizelim mi? C2 eğrisi. Z eksi 2. 2i merkeziymiş. 1, 2. 0'a 2'yi yazdınız. Yarıçapı 4 müymüş? Yoksa yarıçapı 2 midir arkadaşlar? Evet. Kimseden cevap yok. 2i dedik. 4 birim yukarı, 4 birim aşağı. 4 birim sağa, 4 birim sola. Şöyle yapıyoruz yani. Eğer doğruysa söylediğim için. 4 olması da manidar ya. Biraz büyük oluyor. Evet. Böyle bir şekli var. Bunun içinde mi değil mi diye bakacağız şimdi. Bu C eğrisinin içinde mi? Hangisi? Hem 3i hem eksi 3i. Şimdi bakın 2i'den aşağı kadar geldik. Eksi 2i'ye kadar gelirsiniz. Çünkü yarıçapınız ancak o kadar getirebiliyor sizi. Burası 0'a 6i. Burası işte şuraya kadar ne olacaktır? 4'e 2i. Burası ne olacaktır? Eksi 4'e 2. Tamam mı? Şimdi baktığınız zaman sizin 3i'niz burada kalıyor arkadaşlar. Eksi 3i'niz. Dışarıda kalıyor. Eksi 3i'niz. Artı 3i'niz ise içeride. Onda sıkıntı yok. Mavi şey yapayım. Mavi görünmüyor. Artı 3i'niz burada. 0 artı 3i. Eksi 3i'niz de burada kaldı. Bir tanesi dışarıda. Şimdi bir dışarıda kalanı. Madem dışarıda kaldı. Buraya yine c eğrisi dedim. Hangisi dışarıda kaldı? Eksi 3i mi? Şunu yukarıya taşıyacağım. Diğeri aşağıda kalsın. Şimdi artık sizin fz fonksiyonunuz bu arkadaşlar. Şimdi, bu ödev 3'tü değil mi? Ödev 3. Bu da ödev 4. Ödev 4. Fz analitik bu c içinde. Neden analitiktir? İfade edeceksiniz. Neden analitik? Evet. 4 onu yazıyorsunuz. Şimdi bu Cauchy integral formülüne göre Cauchy integral formülü böyle yazalım çift diye. Bu Cauchy integral formülü bize şunu söylüyor. Madem senin fz analitik paydanda da böyle z eksi 3i varsa sonuç olarak bu 2pi çarpı f3i'ye eşittir diyorsunuz. F fonksiyonunuz dediğim gibi buna eşit. Yerine koyduğumuz zaman 2pi 3i bölü ne olacaktır? 6i mi olacaktır? i'ler giderse buradan 1 bölü 2 kalır. Bu da gider. Sonuç olarak bu integral pi çıkıyor.